Tarihin tozlu sayfalarında öyle isimler var ki, kendilerinden sonra gelen devlerin gölgesinde kalmış, sesleri kısılmış. İşte bugün o isimlerden birinin, Aristoteles gibi bir devin, neredeyse tarihten sildiği bir filozofun, yani Hippon'un hikayesine bakacağız. İşte bu sözler Aristoteles'in kaleminden çıkmış ve Hippon'u 2000 yıldan uzun bir süre boyunca felsefe sahnesinden silmiş. Resmen felsefi bir idam kararı. Peki ya Aristoteles yanılıyorsa? Bu hikayeyi tam olarak anlayabilmek için önce şu soruyu sormamız lazım. Kim bu Aristoteles'in adeta iptal ettiği filozof ve daha da önemlisi neden onun dikkatini çekmiş ki? Şöyle söyleyeyim, Hippon öyle kenarda köşede kalmış biri değil. Sokrat öncesi dönemin düşünürlerinden milattan önce 430'larda falan yaşamış, Güney İtalya kökenli. Hatta Atina'da o kadar tanınıyor ki komedi yazarlarının oyunlarına konu oluyor. Botanik, fizyoloji, ruhun doğası gibi konularda eserler veriyor. Bakın en ilginci ne? Bu eserler bizzat Aristoteles'in kendi okulu olan Likeion'un kütüphanesinde mevcut. Evet, şimdi gelelim felsefe tarihinin en büyük davalarından birine. Sanık sandalyesinde Hippo, savcı koltuğunda ise bizzat Aristoteles var. Ama önce kritik bir kavramı anlamamız gerekiyor. Doksografi. Bu en basit haliyle eski filozofların fikirlerinin daha sonraki yazarlar tarafından aktarılması demek. Bir nevi entelektüel tarih yazımı. Ama burada bir tuzak var. Bu aktarımlar genellikle orijinal fikirleri basitleştiriyor, hatta bazen çarpıtıyor. Yani biz Hippon'u büyük ihtimalle Aristoteles'in filtresinden geçmiş haliyle tanıyoruz. Bu aklımızın bir köşesinde dursun. Peki Aristoteles'in temel suçlaması ne? Diyor ki, felsefenin babası Thales, her şeyin ilk ilkesi yani arkesi sudur dedi. Hippon da çıktı aynısını söyledi. Ama bunu bir övgü olarak söylemiyor. Tam tersine Hippon'u Thales'in fikrini çalan, sığ ve özgün olmayan bir taklitçi olarak damgalıyor. Hatta bakın Metafizik adlı eserinde ne kadar ileri gidiyor. Önce Thales'in bu sonuca nasıl vardığını anlatıyor, besinlerin ve tohumların nemli yapısını gözlemlediğini söylüyor. Sonra aynı cümlenin devamında bombayı patlatıyor ve diyor ki hiç kimse Hippon'u bu adamların arasına koymayı doğru bulmazdı. Yani Thales'i övmek için kullandığı argümanlarla Hippon'u yerin dibine sokuyor. Ve bu tek seferlik bir şey değil. De Anima, yani ruh üzerine kitabında da aynı stratejiyi izliyor. Hippon'un bütün hayvanların tohumu nemlidir gözleminden yola çıkarak ruhun da su olduğunu söylediğini iddia ediyor. Gördüğünüz gibi taktik hep aynı. Hippon'u ısrarla tek bir fikre, su ve tohum metaforunu hapsetmek. Yüzyıllar boyunca herkes Hippon Aristoteles'in anlattığı gibi bildi. Hikaye burada bitmişti. Ta ki eski bir papirüsün içinden çıkan küçücük bir ipucu bütün bu anlatıyı yerle bir edene kadar. Adeta bir felsefe dedektifliği başlıyor. Çünkü bu ipucu aklımıza şu o zamana kadar sorulmamış o cüretkar soruyu getirdi. Ya ana tanığımız yani Aristoteles taraflıysa ya da elindeki bilgiler birilerinin hazırladığı özetlerden ibaretse? İşte karşınızda o bomba kanıt, Anonymous Londiniensis. Milattan sonra 1. yüzyıldan kalma bir tıp papirüsü. Ve işin en heyecan verici kısmı ne biliyor musunuz? Bu metnin içindeki bilgilerin kökeni Aristoteles'in kendi okuluna yani Lykion'a dayanıyor. Resmen içeriden bir ses konuşuyor. Peki ne diyor bu içeriden gelen ses? Bakın ifadedeki o küçücük ama devasa farka çok dikkat edin. Fakat Krotonlu Hippon biz insanlara ait bir nem olduğunu, bununla yaşadığımızı düşünür. Su değil, nem. İşte bu kelime her şeyi değiştiriyor. Çünkü bu basit bir kelime oyunu değil. Antik Yunanca'da bu iki kelime bambaşka dünyaları ifade ediyor. Haydor, bildiğimiz element olan su demek. Thales'in bahsettiği gibi kozmolojik yani evrenin tamamını açıklayan bir ilke. Ama haygron, nem veya ıslaklık anlamına geliyor. Bu ise biyolojik, fizyolojik bir kavram. Biri evreni, diğeri ise canlılığı açıklamaya çalışıyor. İşte bu haygron yani nem kelimesi bize Hippon'un gerçek düşünce dünyasının kapısını aralayan bir anahtar oldu. Ve bu kapı bizi yine o meşhur tohuma götürdü. Ama bu defa bambaşka bir sırrı çözmek için. Aslında Hippon'un mantığı çok basit ve tamamen gözleme dayalı. 1. Diyor ki, yaşam bir tohumla başlar. 2. Tohumların yeşermesi için neye ihtiyacı var? Neme. 3. Buradan yola çıkarak bir benzetme yapıyor. Sadece bitkiler değil, tüm canlılar beslenmek ve yaşamak için neme muhtaçtır. Ve 4. adımda sonuca varıyor. O halde temel ilke nemdir. Ama neyin ilkesi? Evrenin değil, yaşamın temel ilkesi. Hatta Hippon'un fikri bundan da daha incelikli. Oikeia hybrotes diye bir kavramdan bahsediyor. Yani her canlıya özgü ona uygun bir nemden.
Sağlık dediğimiz şey işte bu özgün nemin vücuttaki doğru dengesi. Hastalık ise bu nem kuruduğunda, bozulduğunda veya dengesini kaybettiğinde ortaya çıkıyor. Bu düpedüz bir fizyoloji teorisi. Peki bu yeni yoruma dair başka kanıtlar var mı? Elbette var. Aristoteles'in kendi halefi, yani okulun başına ondan sonra geçen Theophrastus, meşhur Bitkiler Tarihi kitabında Hippon'dan bir botanik otoritesi olarak bahsediyor. Yine Theophrastus, bitkilerdeki temel maddelerden birinin hügron, yani nemli olan olduğunu, bunun da bildiğimiz sudan farklı bir şey olduğunu söylüyor. Dahası Hippon'un çağdaşı olan Hipokrat metinlerinde de nemin yaşam veren bir sıvı olduğuna dair benzer fikirler var. Yani Hippon aslında hiç de yalnız değilmiş. O halde bütün bu kanıtları masaya yatırdığımıza göre artık bu 2000 yıllık davada Hippon hakkında yeni bir karar verme zamanı geldi. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Aristoteles'in bize anlattığı eski görüşe göre Hippon, su ilkesini savunan, özgün olmayan bir kozmologtu ve değersiz bir zekaydı. Ama modern araştırmaların ortaya çıkardığı yeni tabloya göre Hippon'un ilkesindendi, alanı biyoloji ve fizyolojiydi, mirası da botanik modelleri kullanan yenilikçi bir doğa bilimci olmaktı. Resim, gördüğünüz gibi tamamen değişiyor. Yani buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu: Hippon başarısız bir evren bilimci değildi. Aksine o son derece dikkatli bir gözlemciydi, bir doğa filozofuydu ve botaniği, yani bitki bilimini, yaşamın kendisinin mekaniğini anlamak için evrensel bir model olarak kullanıyordu. Aristoteles bir biyoloğu, bir kozmoloğun kurallarıyla yargılıyordu. Hippon'un hikayesi, tarihin her zaman kazananlar tarafından yazıldığını bize çok net gösteriyor ve şu soruyu akıllara getiriyor: acaba kendilerinden sonra gelen devlerin gölgesinde kalıp yanlış anlaşılan daha kaç düşünür var ve sıradaki kimin hikayesi yeniden yazılmayı bekliyor?